Bu videomuzda artık dün ikinci formun burada yer alan bütün form elemanlarının SQL ile ilgili olan kısımlarını ve sinyal slotlarını yapmıştık. Bugünkü videomuzda şimdi yeni eklemiş olduğumuz unvan tablosundaki bilgilerin buraya getirilmesini ve ekleme, güncelleme, arama ve silme de yok herhalde ama buradaki ilişkilerini tanımlayacağız. Eğer bu videoya kadar kodları buradaki şekilde yazmışsanız şimdiye kadar yazmış olduğunuz şu sayfanın bir yedeğini almanızı tavsiye edeceğim. Çünkü buradaki kodları bir kısmını değiştireceğiz ki ikili veri tabanı işlemlerine hazır hale gelmiş olsun. Şimdi öncelikle şurada bizim Nobet UI arayüzümüzde şuradaki combo box'ın itemlarını biz manuel eklemiştik. Ben bunları buradan siliyorum. Ondan sonra kaydettim ki bunları artık veri tabanından çekeceğiz. Şimdi burada bir arayüzde tasarımda değişiklik yaptığımız için Nobet.py dosyasını sildim. Visual Studio'yu açıyorum. Şuradan terminal tekrar çalıştırdım ki uygulama klasörümün gelmesi gerekir. Evet, geldi. Şurada bizim dönüşüm kodumuz vardı. Nobet UI'yi Nobet.py'ye tekrar dönüştürelim. Kodu kopyaladım, yapıştırdım ve Enter tuşuna bastım ve aktarımı bitirdik. Şimdi şurada da göreceğiniz üzere tekrar çalıştıralım. Evet, combo box'ımız artık boş. Normalde bunun aynısının erkek ve kadın yani cinsiyet içinde yapılması gerekir ama artık o kadar detaya girmeyeceğiz. Siz kendiniz isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi bu combo box'ı doldurmayla ilgili olan ilk kodumuzdan başlayalım. Onun için şurada ekle fonksiyonumuz vardı bizim. Form elemanı ve ekle. Bunun hemen üstüne şunu kenara alayım. Evet. Bunun hemen üstüne bir tane def ekle deyip def combo box doldur diye bir tane fonksiyon oluşturdum. Bunu ui.cb unvan bu combo box'ı öncelikle bir aldığı değerleri temizleyelim. Biraz önce biz onu manuel silmiştik. Burada da silecekti ama yine de ben orasının içini temizledim. Ve veri tabanından o bilgileri çekecek olan execute komutunu yazdım. Tırnak içinde büyük harflerle select yıldız from da diyebiliriz. İki alanımız var. ID ve unvan diye. Bunları da alabiliriz. Nereden alacak? Unvan tablosundan alacak. Ondan sonra bir for döngüsü açalım. For unvan ID diye bir değişken oluşturdum ve bunu in işaret nokta fetch all diye şuradaki SQL sorgusunu buraya getirdim. Ondan sonra şimdi artık combo box'ın add item diyerek itemlarını şeylerini dolduracağız. Bunun adı neydi? ui.cb combo box unvan. Bunun add item'ını neyle dolduruyoruz arkadaşlar? Unvan adı. Evet, onu bir yazalım. Şurasında bir şeyi unuttum. Unvan ID ve unvan adı. Evet. Unvan adı. Şimdi bizim bu veri tabanımızdan iki tane alanımız vardı. Şurasına virgül koyacağım. Evet. Şurasına da tabii ki from diye yazmam gerekiyor. Şunları unuttuk. ID ve unvan alanlarını alacağım. Unvan tablosundan. Ondan sonra işaret fetch all diyerek veri tabanını bağlantısını çalıştırdık. Buradaki gelen iki değeri çünkü bunun 0. indeksinde ID var. Onu buraya aktardık. Unvanın alanında unvan adı kısmına aktardık. Şimdi onu add item diyerek görünen verisine unvan adını görünmeyen combo box'ın kısmına ise
unvan ID'yi eklettireceğiz arkadaşlar. Onun için de unvan adı adı virgül unvan ID dedim ve buradaki işlemlerim bitmiş oldu. Şimdi artık bu combo box nereye etkileyecek? İlk fonksiyonumuz ekle fonksiyonu. Buraya ekleyecek mi? Evet, buraya ekleyecek. Ama bu combo box dolduru, şurada bizim bir veri getir fonksiyonumuz var. Bu veri getir fonksiyonunda bir sefer çağıracağız ve bir daha çağırmayacağız. Çünkü zaten her seferinde o combo box doldur fonksiyonu çağrılmış olacak. Combo box doldur. Bunu bir sefer çağırdım. Diğer ekle, güncelleme veya arama fonksiyonlarında çağırmayacağım. Değilse doğru veri gelmeyebiliyor. O yüzden tek bir yerde çağırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuraya form elemanını getirdikten sonra evet, şimdi bu combo box'ın görünmeyen ID kısmını aldırabileceğimiz iki komutumuz var. Şimdi onun ikisini de yazalım. Ben bir tanesini kapatacağım yalnız. O da şöyle yazılıyor. Secili index diye bir değişken oluşturdum. Bu değişkene ui.cb unvan, bunun current index, evet, seçili indeksini al dedim. Ondan sonra unvan ID diye tekrar bir değişken oluşturuyorum. Buraya da yine ui.cb unvanın item data, evet, bu özelliğine şu secili indeksi getiriyorum arkadaşlar. Değişkenimi buraya getirdim. Burası combo box'ın seçili verisinin ID'sini almak için kullandığımız bir kod kısmı. Bunu da kullanabiliriz. Bununla aynı işi yapacak olan şöyle bir daha var. Yine unvan ID diye ben aynı değişkeni oluşturdum. Şimdi yukarıyı kapatacağım zaten. Buraya yine ui.cb unvan combo box'ındaki current data, evet, yukarıdaki item dataydı. Bu ise current data. Aralarında küçük nüans farkı var. İster şu 3. satırda yazdığımı tek satır halinde kullanabilirsiniz. İsterseniz durumuna göre combo box'taki item seçili halde ise ona göre de kullanabilirsiniz. Şimdi devam edeceğiz. Burada artık şurada bunu niye değiştireceğim? Çünkü biz şurada unvan ID diye, nerede o? Alanı, medeni hali, cinsiyet, unvan. Şurayı değiştirmemiz gerekiyor normalde artık. Evet. Bunun unvan ID diye eklememiz gerekiyor ki unvan tablosundaki bilgilerin yer aldığı unvana göre gelmiş olsun. Evet. Şurasını unvan ID yazdım ve bunun artık özelliği integer olacak. Yine not null ve şuraya bir satır kod daha eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya not null dedikten sonra foreign key diyeceğiz. Foreign key ne bu? Unvan ID. Evet. Nereden refer edilecek? References unvan tablosundaki ID'den refere edilecek dedik arkadaşlar. Evet, personel ekle create tablo personel diye oluşturduğumuz yerde küçük bir değişiklik yaptık. Şimdi artık bunun işlemlerine insert into kısmından devam edeceğiz. Ekle fonksiyonunda şuradaki unvan kısmı ne oldu artık? Unvan ID oldu. Şuradaki unvan da yine ne olacak? Unvan ID olacak. Evet. Şimdi veri tabanındaki değişikliğimizi yaptık. Ondan sonra ekle fonksiyonunda devamında başka bir değişikliğimiz yok. Şimdi
Veri getir fonksiyonunda combo box doldur diyerek buraya bu değişikliğimizi tek seferde çağrılacak diye not ettik ve çağırdık. Burada yapmamız gereken bir işlem daha var. Şurada arkadaşlar hem artık şuradaki len komutu kullanacağız. Veri tabanına kayıtlı olan bilgi sayısını bulmak için. Bunun için de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şurada stretch dedik. Komutun işlemlerini bitirdik. İşaret execute dedik. Buraya select diyerek başlayalım şimdi artık. Normalde aslında şurayı hiç yazmayacağız. Şuradaki select yıldız from personnel ifadesini bir düzeltelim öncelikle. Artık yeni duruma göre select buradan başladım. Personel. Şimdi biz burada iki tane tablo kullanacağımız için tabloların isimlerini buraya normalde select yıldız from personnel deyip geçiyorduk. Şimdi personel tablosunun ID alanı, personel noktayı ben bir kopyalayayım. Çünkü hepsini bunu eklememiz gerekiyor artık. Virgül personel nokta ad alanını TC'sini öncelikle alalım. Sırayı bozmayalım. TC personel ad ondan sonra personel soyad ondan sonra unvan tablosunun unvan alanı unvan nokta unvan ondan sonra personel tablosunun medeni hali. Burada iç içe iki tane SQL komutunu join ifadesi ile birleştireceğiz. Medeni hali. Tekrar personel nokta alani mi geliyordu? Herhalde alani. Evet alani. Ondan sonra personel nokta bransi. Ondan sonra son olarak da personel doğum tarihi. Personel nokta doğum tarihi dedim arkadaşlar. Bundan sonrasında ifademiz şöyle devam edecek. Tabii ki neydi burası? From personel tablosundan al dedik. Ondan sonra join ifadesini buraya kullanıyorum. Join unvan tablosundan unvan alanı gelecek. Neye göre gelecek? 10 deyip onun üzerine devam ediyoruz arkadaşlar işte. Personel nokta unvan ID'si ile unvan tablosunun ID'si eşit olan gelecek demektir bu. İşte burada join ifadesiyle beraber iki tane veri tabanındaki tabloyu birleştirmiş olduk arkadaşlar. Daha doğrusu şuradaki unvan alanına, unvan ID alanı var ya şuradaki. Onun yerine, unvan ID yerine unvan ifadesinin kendisinin gelmesini şuradaki join unvan, on personel unvan ID eşittir unvan ID ifadesi ile getirmiş olacağız. Ondan sonra arkadaşlar şimdi normalde şurada artık bizim enumerate fonksiyonuyla devam edeceğiz biz buna. Ancak buraya hem de aynı zamanda kayıtlı olan veri sayısını da bulmak için şu ifadeleri yazacağız. Burada bir içeri girintilenme mevzusum var. Şunlar biraz içeride kalmış herhalde. Şöyle. Evet, şimdi oldu. Kayıtlar diye bir değişkeni oluşturayım. Şuraya geldim. Kayıtlar diye bir değişken oluşturdum. Bunu işaret nokta fetch ol diyerek işaret nokta fetch ol. Evet. Bu ifadeyi buraya aldık arkadaşlar. Şimdi artık şurası işaret olmayacak tabii ki, ne olacak artık? Kayıtlar olacak. Ondan sonra şuraya bizim table widget'ın satır sayısı kadar gelmesini sağladığımız bir ifademiz vardı. Bu da UI tbl personel nokta set row count
Yani table widget'ın açılacak olan satırı demek. Bu da len deyip buradaki kayıtlar değişkenimi getirdiğim zaman kaç tane kayıt var ise veri tabanında o kadar table widget'ın satırını aktif edecek demektir veya o kadar sıralayacak demektir. Bir de aşağıda toplam kayıt sayısını gösterdiğimiz bir line'ımız vardı, label'ımız vardı. Bu da neydi onun adı? LBTPL. Evet, LBTPL, label toplam. Bunu set text ediyoruz arkadaşlar. Ve bunu da nereden yazacağız? Set text tabii ki yine string ve len diyerek önce string'e çeviriyorum. Sonra len komutunu kullanıyorum ve bunun içerisine kayıtlar yazıyorum. Evet. Şimdi veri getir ve ekle fonksiyonlarımızı yazdık. Kodlarımızda bir hata var mı yok mu bir bakalım. Çalıştırdım, bir hata aldık. 57. satırda near foreign ifadesinde syntax, büyük ihtimalle bir yazım yanlışı yaptık. Orada e yok gibi sanki. 57. satır nerede? 82 şurada. Foreign. Evet, şurası. Şurasında evet, şöyle arkadaşlar. Foreign. Evet, şöyle yazılması gerekiyor. Foreign key. Tekrar bir çalıştırayım. Syntax error. Orada yine hata var diyor. Tekrar bir daha bir çalıştıralım. Syntax error diyor. Foreign key. Yazımda bir yanlış yok. Evet, şurada sanki evet şunu unutmuşuz ya. Tekrar bir daha çalıştırayım. Şimdi yine hata aldık. Almış olduğumuz hata evet şunla ilgili bu. Şimdi bizim veri tabanımızda şuradaki if not exist ifadesi personel tablosu yoksa çalışma demek. Dolayısıyla bizim personel tablomuz var olduğu için bu kodu normal çalıştırıyor ama artık biz burada neyi değiştirdik? Unvan alanını unvan ID diye değiştirdik. O yüzden şunu yapacağız. Biz bu nöbet DB'sini hepsini bir sileceğiz ve tekrar bir daha çalıştıracağız. Şimdi artık daha fazla hata aldık. 136'da, 107'de ve 86'da 136, 107, 86 combo box doldurda 136 ve 107 onlara bir bakalım. 136 ve 107 bu veri getir fonksiyonu ile ilgili. Evet, o zaman şu combo box'a bir bakalım da bir. Combo box doldur. Select ID unvan from unvan. DB klasörümüz veri tabanımız tekrar geldi. Bir bakalım. Bu sefer de diğer veri tabanları açılmamış. Neden? Evet, çünkü onları execute edecek herhangi bir işlem yapmamışız. O yüzden. Şimdi isaret nokta execute dedim. Şimdi buraya tablo 1'i bir çalıştıracağım. Tablo ekle 1. Aynısını 2 ve 3 için yapmam gerekiyor. 2 ve 3 için de yapayım bunları. Biz orada değişkenlere tabloları attık ama bunları execute edecek işlem yapmadık. Dolayısıyla tekrar bir daha çalıştırdım. Şurada ifademiz yanlış olmuş. Onu düzeltelim. 120. satırda bir şey daha var diyor ama ona bakalım. Önce şu 120'yi bir düzeltelim. Evet, şuradaki str şu şöyle olacak. Evet, bir de şu var. Kayıtlar ve kayıtlar. O da şimdi gözüme çarptı. Diğer hata neymiş? Evet, 119. satırda da yine aynı hatayı yapmışız. 119. Burası kaç? 103. 112, 17, 19. Evet, şurası. Kayıtlar. Evet. Şurada yine aynı hatamız var.
Kayıtlar. Kayıtlar. Düzelttik herhalde. Bir daha bakalım. Evet. Şimdi yalnız combo box alanı boş çünkü veri tabanının hepsini sildik. Tekrar şuradan ben bir bilgi ekle diyeyim. Hemen hızlıca doktor ekle, hemşire ekle, hasta bakıcı ekle, yardımcı personel ekle dedim. İşte başka ne olabilir? Yönetim olabilir. Onu da ekleyeyim. Şimdilik tamam. Evet. Şimdi artık doktor, hemşire, hasta bakıcı, personel ve yönetim alanlarımız geldi. Şimdi hemen bir yine rastgele bir bilgi gireyim ben. Şuraya TC yazdım. Adı Muhammed, soyadı Ailelere, işte unvanı bu, erkek, evli vesaire vesaire, 984 dedim ve ekle dedim. Güzel. En azından artık ekle komutum buna göre çalışıyor. Görmüş olduğunuz üzere unvan diye geldi. O tıklama büyük ihtimalle daha düzelteceğimizden kaynaklanıyor onlar. Oralara bakacağız. Şimdilik sadece bizim veriyi düzgünce eklediğini görelim. Şimdi veri tabanını göstermek istiyorum ben size. Yenileyemedim. Kapatıp açtım. Açayım. Yanlış yere bastım yine. Evet. Evet, doğum tarihi, medeni hali, personel ve unvan kısımlarımız geldi. Şimdi şu personel tablomuzu bir gösterelim, görelim. Şurada evet arkadaşlar bak mesela normal unvan ID 2 yazıyor ama ben burada ne görüyorum? Ben burada hemşire diye görüyorum. Bunu bize ne sağladı? İşte bunu bize şuradaki veri getir fonksiyonum nerede? İşte şuradaki arkadaşlar unvan nokta unvan. Bunu unvan yazdır dedim ama neye göre yazdır dedim? Şuradaki join'den sonraki unvanı personel tablosunun unvan ID'si ile unvan tablosunun ID alanı eşit olana göre bunu yazdır dediğim için bu şekilde o bilgiyi alabiliyorum. Evet. Şimdi kodumuzu düzeltmeye devam edelim. Bir iki tane daha veri eklesek belki daha sağlıklı olacak ama neyse. Şimdi form elemanı evet ekle fonksiyonumuzu yaptık. Ondan sonra ne var başka? Evet. Temizle veri getir kısmını da yaptık. Ondan sonra şuradaki temizlede herhangi bir değişikliğimiz yok. Tablo bilgide herhangi bir değişikliğimiz yok. Ondan sonra güncelle fonksiyonumuz geldi. Burada bir değişikliğimiz olacak. Onun için de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Artık ben yukarıda yine şu örneği vermeyeceğim. Buradaki şu iki tane ifademiz var diye ya bunu çalıştırabiliriz diye ben direkt bunu kopyalıyorum ve güncelle fonksiyonumun içerisine geldim. Direkt ben buradan bir unvan ID aldım. Şimdi artık buradaki güncelleme ile ilgili olan kısımlarımızı dolduralım. Büyük ihtimalle burada da sadece unvan ID, evet şu unvan yazan yere unvan ID diye veri tabanımın alanındakine göre düzelttim, tablodakine göre ve buradaki unvan değişkenimiz artık ne oldu bizim? Unvan ID diye şurada tanımladık bunu. Bu olsun dedim. Ondan sonra devam edelim. Güncellemedeki kısmımız da bu şekilde. Şimdi şu işarete şeye tıklanınca table widget'a tıklanınca orada bir hata alıyoruz. Onu düzeltelim. Neydi o? TBL personel tablo bilgi alanına sil zaten. Şimdi şu yukarıdan devam edeyim. Hem de sıradan gitmiş olalım o zaman. Evet, güncelleyi yaptım. Çıkış fonksiyonunda herhangi bir değişikliğimiz yok arkadaşlar. Ondan sonra sil tablosunda herhangi bir değişikliğimiz yok. Arada olacak ama oradaki işlemimiz uzun. Şimdi şu tablo bilgi nerede? Onu bulamadım. Kaçırdım mı? Görelim. Hem güncellemede hata aldık mı onu da bir görelim.
tablo bilgiyi bir bulalım öncelikle şuradan. Öncelikle tablo bilgiyi. Büyük ihtimalle bu. Şöyle düzelteceğiz onu. Evet, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hata, çünkü şeyle ilgili bir hata değil. Yani kodun yazımıyla ilgili bir hata değilmiş aslında. Onu sonradan fark ettim. Şurada gördüğümüz olduğunuz üzere bizim veri getir fonksiyonumuzda biz bir alan eksik bırakmışız. O yüzden buraya basınca hata veriyor. Yani şu. Doğum tarihi alanında hata veriyor. Attribute dediği onu şöyle yapacağız. Boş geliyor. Onu sonradan fark ettim. Arkadaşlar şu veri getir fonksiyonunda tablolar çoğalıp da alan karışınca gözümüzden kaçıyor artık. Şurada bizim unvandan sonra bir de personel cinsiyet olması gerekiyor. Onu yazmamışız. Personel nokta cinsiyet. SQL komutlarında da hata vermeyince maalesef epey bir uğraştırdım. Şimdi normalde bizim veri getirde herhangi bir hatamız yokmuş yani. Şimdi artık en sonuncusu düzeltme kısmımız olan ara fonksiyonuna geçiyoruz. Şimdi arada yapacağımız işlem yine uzun bir işlem olacak. Orada hemen hemen bütün kodun yapısını değiştireceğiz. Şuraya geleyim ben. Son olarak da ara. Evet, yine şuradan form elemanı ve sorgu değişkenlerimiz kalacak. Sorgu detayı da kalacak. Ondan sonra şu veri tabanındaki cevaba göre end'le mi çalıştıracağız, or'la mı çalıştıracağız? Bunlar yine kalacak. Şu içeriği ve select ifadesini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi yazalım. Select artık yıldız from değil. Biraz önce şurada olduğu gibi, hatta bir daha artık hata almamak için ben o kodun hepsini bir kopyalayayım oradan. Neredeydi bizim o select? Evet, şurasını hepsini kopyaladım. Büyük ihtimalle birebir aynısını yazacağız da şuraya kadar ben hepsini bir aldım. Şimdi geliyorum buraya. Bu kodu da hem tek satır haline değil de okuyabileceğimiz şekilde onu biz bir küçültelim mi? Hem de hep beraber de görmüş olalım. Buradan mesela medeni hali, bunu bir alta aldım. Bunları tekrar tırnak içinde yazabiliriz arkadaşlar. Tırnağı alırsam o zaman şurada olduğu gibi şunu yapmama gerek kalmayacak. Evet, şöyle yaparsak yalnız herhalde onun şunu da tırnağı arasına almam lazım. Evet, join from unvan id dedim. En son yine şuraya end ifadesinde mutlak doğru bir ifade yazmam gerekir diye söylemiştik arkadaşlar. Ver 1 eşittir 1. Evet. Şimdi bir de şuraları değiştireceğiz ve combo box'ın olduğu yeri değiştireceğiz. Buraya şuradaki end artık sadece tc değil, personel nokta tc. Şimdi ben burayı bir kopyalıyorum. Ondan sonra şöyle alırsam daha sağlıklı olacak. Boşluğuyla beraber aldım. Yapıştırdım. Unvan kısmını atladım. Oraya çünkü şimdi tekrar döneceğim. Şuraya da geldim. Evet. Bransi. Şimdi combo box ile ilgili olan kısma geleyim. Şurada niye hata verdi? Orada bir hata veriyor. Ben onu şöyle düzelteyim. Evet.
Unvan kısmında artık bizim buraya şunu diyeceğiz arkadaşlar. Sorgu yine unvan tablosunun ID'si olacak. And unvan nokta ID olacak. Yani unvan tablosundaki ID alanı olacak. Ve ondan sonra sorgu detay append kısmına şunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuraya buraya diyeceğiz ki UI nokta combo box unvan bunun current data gizli olan ID kısmını al dedik arkadaşlar. Hazır elimizdeymişken şunları da büyük harfe ben çevireyim. Like. Evet, durum bu şekilde. Bir eksik bıraktım mı bir kontrol ediyorum. Şimdi bu endli olan kısmını kopyalayacağım. Bunu aynı şekilde or kısmına yapıştıracağım. Sadece end olan bütün yerleri ne yapacağım arkadaşlar? End ile or ile değiştireceğim. Yapıştırdım. Artık şurasına ver. Burası or ile else'den sonrası olduğu için 0 eşittir 1 dedim. Şuraya or yazdım. Bunları da buraya sırasıyla yapıştırdım. Evet. Şimdi artık bununla ilgili olan da kısmımız bitti. Unvan combo box'ına eklememizi yaptırdık arkadaşlar. Bir görelim. Burada bir hata alacak mıyız? Ona bir bakalım. Şu alt taraflarında yine şurayı da bir kontrol edeyim de buraya bir sayaçla falan almıştırdık. Bunları da bir düzelteyim ben. Şu yukarıda olduğu gibi artık işaret execute diye burada çalıştı bizim sorgu ve sorgu detay kısmımız. Ondan sonra personel tablomuzu temizledik. Başlıklarını ayarladık. Şimdi şu sayacı bir sileyim. Artık buna ihtiyacımız kalmayacak. Sayacı bir sileyim. Şunu da bir sildim. Şunu yapacağız arkadaşlar. Şuradaki iki satırı aldım. Yukarıya getirdim. Şuraya yapıştırdım. Ondan sonra bunların hemen üstünde kayıtlar diye bir değişken oluşturdum tekrar. Kayıt sayısı da diyebiliriz arkadaşlar. Kayıt sayısı eşittir. İşaret fetch ol diyeceğiz buraya. Evet. Kaç tane kayıt olduğunu bulayım çünkü. Artık şu kayıt sayısı benim şuradaki ve şuradaki, tabii ki buna ne demem lazım? Len diyerek uzunluğunu almam lazım. Yani kaç elemandan oluştuğunu. Dolayısıyla da artık benim buradaki satır sayımı vermiş olacak bu işlem. Şöyle tamamız sanki. Bir bakalım. Kodu bir görelim. Şimdi tabii bir tane kayıt olduğu için artık burada da hata vermiyor. Ben şimdi buraya birkaç tane bir rastgele bir veri ekleyeyim yine. En azından arayacağımız şekilde olsun da. Ahmet Yaşar doktor, tabii ki erkek, evli olsun. Elim bizim Ahmet Yaşar doktor, erkek, evli, işte alanı ve şeyi dedim. Doğum tarihi 1955 olsun. Evet, ekle dedim. Bir tane daha kayıt ekleyeyim, ondan sonra arama yapalım. Ayşe hanım, doktor, kadın, bir şeyler ve bir şeyler. 2000 Mart, Nisan. Evet. Ekle dedim. Şimdi arama kısmımızı bir görelim. Güncellemeyi de görmemiştik gerçi. Mesela bunun alanı dahiliye diye bir düzelteyim önce bir.
Güncelle dedim. Evet. Yaptı mı? Yapmadı. Niye yapmadı? Ona bakalım. Evet. Demek ki burada bir hatamız var. Ayşe Hanım dahiliye. Güncelle dedim. Evet. Evet. Yapmadı. Niye yapmadı? Bakalım. Güncelleme. Peki arada var mıymış bir sorun? Bir de ona bakalım bir. Peki bu veri tabanında güncellendi de biz mi göremedik? Branşı yok, hayır, veri tabanına hiç kodumuz gitmemiş zaten. Yanlış yere mi baktım? Yok, alanı dahiliye. Evet, veri tabanında işlem yapılmış ama veri getirme ile ilgili bir sorun var sanki. Şuradan tekrar bir daha bir veri getirdiğim ben. Dahiliye. Ben yanlış mı gördüm daha yeni? Buna da bir kardiyoloji yazayım bakayım bir. Yanlış yere mi baktım? Düzeltiyormuş, pardon, ben görmemişim onu. Yanlış yer. Şuraya branşına gözüm çarpıyor. Evet, orada düzeltiliyormuş arkadaşlar. Herhangi bir kodda sıkıntımız yok. Ben şu arama kısmına bir bakmak istiyorum. Doktor olup erkek olan var mı? Yokmuş. Ent ile arıyor yalnız. Yani V ile ikisinin beraber olduğu. Normalde doktor evli. Ha, burasını işaretlemediğim için bekar geliyor bu. Şimdi bir tane doktor doktor erkek bekar olsun. Şöyle ve şöyle ekledim. Şimdi arattıralım. Doktor olan, erkek olan ve bekar olan var mı? Evet, var olması gerekiyordu. Neden olmadı? Doktor erkek, bekar. Şunu getirmesi gerekiyordu bize son eklediğimizi. Niye getirmedi? Doktor, erkek ve bekar. Ara. Evet. Sorunumuz neden var? Neden gelmiyor? Şurası. Unvan layık değil artık. Çünkü o herhangi bir ifadeye göre geçmeyecek, eşittirle geçecek. İnşallah budur diye tahmin ediyorum. Görelim bakalım ne çıkacak. Ne dedik? Doktor olsun, erkek olsun ve bekar olsun. Aradığımız zaman verecek mi? Yine vermedi. Halen bir sorunumuz var. Bakalım. Peki bizim bunlar veri tabanımızda bir sorunumuz var mı? Erkek. Bunların hepsi mi doktor olarak yazmışım ben? Başka bir unvan yazmamış mıyız? Görelim. Sanki orada da bir hata var gibi. Ben buraya bir hemşire falan seçtim diye düşünüyorum ama hasta bakıcı olsun. Erkek olsun. Ekle dedim. Yok. Onunla eklemeyle ilgili sorun yokmuş. Peki hasta bakıcı erkek bekar verecek mi? Hasta bakıcı erkek ve bekar. Vermiyor. Alan Brans. Biz buradan neyi çıkarttık? Doğum tarihini almıyoruz zaten. Allah Allah. Neyse. Evet arkadaşlar, ben buradaki hatayı da değiştirince zor çözdüm. Bunun sebebi de yine aynı şekilde aslında bir hata yok ama bir mantık hatası olduğundan kaynaklanıyor. Bizim şu arama kısmında biz getirdik buraya kayıt sayısı diye oluşturduk.
Artık buna göre arattırmamız gerekiyor. Kayıt sayısı. Onu oraya eşitlemiştik. Evet. Bundan dolayı aramayı yapmıyor diye düşündüm ama inşallah doğru biliyorumdur. Ara dedim. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Böylelikle bitirmiş olduk. İşin gerçeği. İnşallah faydalı olmuştur. Artık hem bir ana formumuz var. Ondan sonra ya ben şimdi şuraya normalde şu bilgileri ekledim. Biliyorum bunu anlatmadım. Anlatacak da bir şey yok işin gerçeği. Şuraya tekrar bir select ifadesiyle select yıldız from diyeceksiniz arkadaşlar. Buraya doğum tarihi ve neydi o diğer bizim cinsiyeti mi filtrelettirmiştik? Menü da medeni hali. He. Bunları da yaptırmak isterseniz arkadaşlar şu alanların başına nerede burada medeni hal yok herhalde var mı? Var. Yani şurada medeni hal. Eğer bu alamaya işte veri tabanına biz oraya 1 veya 2 olarak kaydettik ya. Eğer veri tabanındaki medeni hali kısmı 1 ise şuradaki if ifadesi çalıştırılacak. Değilse çalıştırılmayacak. Yani else ifadesini bile yazmanıza gerek yok. Ben artık çok fazla uzatmak istemiyorum. Burayı bitirdim. Şimdi nasip olursa bundan sonraki videolarımızda ben artık görsel arayüzle ilgili olan kısımlarından şu anda başka bir şey anlatmamayı düşünüyorum. Çünkü artık bir masaüstü yazılımda programcılığında kullanılan hemen hemen en önemli olan işlemlerinin detay özelliklerine varıncaya kadar işlediğimizi düşünüyorum. İşte calendar widget kullandık, table widget kullandık, combo box kullandık. Buna gizli veri kısmını kullandık. Ondan sonra checkbox'ın işaretli olup olmadığı durumlarını yaptırdık. İkinci fonksiyonumuzda yine aynı şekilde list widget. Burayı add item'larını kullandık. Gizli veri buna da ekledik. Ondan sonra checkbox'ın tıklandığında olan işlemlerini yaptırdık. Velhasılı kelam birçok form elemanıyla ilgili olan işlemlerini yaptırdık. Bundan sonrası artık sizin hayal gücünüze ve yapacağınız programın özelliğine kalmış bir şey. İnşallah bundan sonra yeni bir video serisine geçeceğiz. Bu video serimizde sınıfları işleyeceğiz arkadaşlar. Bir 2 veya 3 seri halinde onu çok uzatmadan en fazla yarımşar saatlik 3 videoda sınıf yapısından yani class, object oriented programming, nesne yönelimli programlamaya yönelik bu aynı kodları kullanacağız yine. Yine o zaman videonun başında hatırlatırım. Video programının yazmış olduğunuz kodların bir yedeğinizi almanızı tavsiye edeceğiz. Ki artık burada bütün kodları sınıfların içerisine aktarıp nesne türetip, obje türetip onlardan yapacağız. En azından veri tabanıyla ilgili olan işlemleri sınıf içerisine almayı düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.